Hoş geldiniz Tülin Hocam. Hoş Hoş geldiniz sevgili buldum. arkadaşlar. Kenan Center'ın The Kenan Center for Turkish Cultural Studies'in güz dönemi eğitim seminer serisinde bu hafta çok kıymetli ve sevgili Zehra Tülin Değirmenci hocamızla buluşuyoruz. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Herkese selamlar. Ben müsaadenizle Büyüklerimize biraz... saygılarla, Ay canım hocam, aramızdan ayrılan büyüklerimize saygılarla ve bize hürmetler. bu konuşmayı yapmayı sağlayan, veriyi taşıyan e, büyüklerimize saygılarla başlayalım. Canım hocam, ne güzel, ne güzel hatırlattınız. Eyvallah. Biraz hocamızı tanıtayım. Sonra arada anekdotlarda paylaşacağım kendisiyle. Burada Harvard'da birlikte visiting researcher, araştırmacı, misafir araştırmacı olarak bulunduk. Onun araştırmacı geçmişiyle ilgili birkaç sözü müsaadenizle paylaşmak isterim. Hocamız Zehra Tülin Değirmenci, Doktor Zehra Tülin Değirmenci bir müzikologdur. Çalışmaları 19. yüzyılın başlarında geliştirilmiş Neuma temelli bir nota sistemi olan Hamparsu'nun çok kültürlü mevcudiyetini ve coğrafi dolaşımını, kültürel dolaşımını çözümlemeye odaklanmaktadır. Lisansını, yüksek lisansını 9 Eylül Üniversitesi Müzikoloji bölümünde tamamladı. 1996'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni kurdu. Teke yöresinin müzik kültürünü belgeleyen saha çalışmalarını yürüttü ve görsel işitsel arşive sahip bir çalgı müzesi oluşturdu. Bizzat kendisi Isparta'nın kırsalında dolaşarak eski müzikal enstrümanları toparladı ve bir müze oluşturdu. Doktorasını 2023'te Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir gösterge sistemi olarak Hamparsum Nota yazısını sosyokültürel analizi başlıklı teziyle tamamladı. Ki ben de çok istifade ettim burada kendisinin doktora tezinden. 2023-25 yılları arasında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi'nde yürütülen bir araştırma projesinde kendisinin yürüttüğü Visiting Researcher olarak görev aldı ve Hamparsum yazısının Osmanlı bağlamındaki çok kültürlü temaslarını yeni arşiv ve repertuar bulgularıyla değerlendirdi. Efendim şimdi çok kıymetli hocamızı e, Türk müzik geleneğinin sürekliliği ve bunda Mevlevi ayinlerinin rolü başlıklı söyleşisiyle, semineriyle davet ediyoruz. Hocam çok heyecanlıyız. Hoş geldiniz. Aynı şekilde ben de Hı. heyecanlıyım Canım. sizlerle tanışmaktan ve naçizane biriktirdiğim şeyleri paylaşmaktan. Biliyorsunuz biz kadınlar anlatıcıyızdır. Anlatmayı severiz, hikaye Evet, anlatıcıyızdır. Bu gelenek, bütün geleneklerde bu böyledir. Onun için doğru. en iyi biz anlatırız bu hikayeleri Eyvallah. deyip Çok çok güzel. En iyiden girdiniz hocam. Çok güzel. en iyi biz anlatırız. Onun için küçük bir paylaşım da yapmak istiyorum Lütfen. sizinle. Daha iyi olacağını düşünerek. E, Herhalde paylaşımı görüyoruz, değil mi? Evet hocam çok güzel. Evet. Bu bir gravür. 18. yüzyılın başlarında yapılmış bir gravür. Ve ben bunu çok beğeniyorum ve buna benzer yüze yakın Osmanlı'yı anlatan yani 3. Ahmet dönemini, Lale Devri'ni anlatan Hı, gravürler var, resimler var. Onlar daha sonra gravür olarak da üretilmiş. hı. Onlardan bir tanesini seçtim. E, ve böyle başlıyoruz Çok- söze. Sonra hikayesini dinleyeceğiz herhalde değil mi? Sonlara doğru. Evet, evet Tekrar. dinleyeceğiz. Sunumda da kendimi kaybetmemek için bir akış planı yaptım. Bunu paylaşayım. Türk musikisinde aktarım geleneğinden önce biraz söz edeceğim. Hı, Sonra Mevlevi adab ve geleneğinde musiki icrası ve Mevlevi musikisinden bahsedeceğim. Türk musikisinde bir tür ve form olarak Mevlevi ayinine bakacağız. Kısaca tabii hepsi bunların Mevlevi ayinlerinde metinler arası etkileşimler ve aktarımlara da bakacağız. Bu metinler arasılık aslında sürekliliği bence geleneksel sürekliliği tanımlayan çağdaş bir kavram. Onu da buraya bir şekilde bu çağdaş kavramları. Çünkü geleneği çağdaşlaştırarak biz sürdürüyoruz. Hani Türk musikisinde aktarım geleneği de böyle. hı. Yolculuğumuz böyle olacak bu bir saat içerisinde. Çok güzel. Ben küçük bir şeyle girmek istiyorum. Bu seminer serisini planlarken bu şekilde öngörmemiştim ama biz bu hafta sonu burada Boston'da, Cambridge'de Hı hı. 2 gün arka arkaya cumartesi ve pazar günü Bayati Mevlevi ayinini geçeceğiz ve ben yaklaşık 40 gündür
her gün bir ya da iki kere uzun 45 dakikalık Mevlevi ayinini icra etmeye çalışıyorum. Hem sesimle hem sazlarla. Evet. Aynı zamana denk düşmesi çok güzel bir tecelli oldu. Evet. Feyizli, bereketli olacağına inanıyorum hocam. Çok şükür. İnşallah. Hı hı. Şimdi tabii geleneksel Türk sanat musikisi dediğimiz zaman bizim meşk ve notayı artık bir arada belki izah etmemiz gerekiyor. Çünkü meşk bütün geleneklerin musikisinde sürdürülebilirliği sağlayan, bugün madem konumuz sürdürülebilirlik, biraz sürdürülebilirliği sağlayan bence en önemli ve tek yöntem meşk. İşte daha sonra Rönesans'la birlikte yazılı kültüre insanoğlunun evrilmesiyle notanın da önemlenmesi bizi meşk ve notayı bir arada belki artık günümüzde değerlendirmeye götürüyor. Bizim geleneğimizde notaya alınmış bilinen en eski Mevlevi ayininin 1795 yılında Nasır Abdülbaki Dede'nin yazmış olduğu Tahririye'de gördüğümüz 3. Selim'e ait bir Mevlevi Suzi Dilara Mevlevi ayini olduğunu söyleyebiliriz. Bunun öncesinde batılı kaynaklarda biz batılı gezginlerin Osmanlı'ya gelip dinledikleri Mevlevi ayinlerinden notaya aldıkları nota örneklerini görürüz. Ama bizim kendi kültürümüz içerisinde ilk yazılı kaynak Tahririye'de gördüğümüz Suzi Dilara Mevlevi ayinidir ve Nasır Abdülbaki Dede'nin geliştirdiği Ebced yazı sistemiyle notaya alınmıştır bu eser. Bu onun için önemli bir göstergedir. Sözlü gelenekle aktarılan verinin, bilginin ötesinde yazılı gelenekle aktarılan ilk örneğe de böyle sahip oluyoruz. Bilinen en eski Mevlevi ayini biliyorsunuz Küçük Mustafa Dede'nin Bayati Mevlevi ayinidir. Bugüne günümüze o Mevlevi ayinlerinin günümüze ulaşmasında tabii ki Mevlevi müzisyenlerin önemli bir rolü var. Mesela burada benim dikkatimi çeken birkaç şey var. Üç tane biliyorsunuz adı bilinmeyen, bestekarın adı bilinmeyen Mevlevi ayinimiz var ve bunları böyle taşırlar. Onlara bir isim yakıştırmayı falan düşünmezler. Onu geleneğin bir unsuru olarak kabul edip aktarırlar günümüze kadar böyle aktarır ve böyle aktarılmaya devam edecektir. Bestekarı bilinen ilk eser de Küçük Mustafa Dede'nin eseridir ve sizin de bu eseri seslendireceğinizi biliyorum hafta sonu. O yüzden güzel de bir karşılaşma oldu e, Çok şükür. Evet arasında. hocam. E, Bilmiyorum sizin bu ayinle ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mıydı? Yine geri geldiğinde paylaşmak istiyorum onu birazcık özellikle bizim icramızla. Evet. Bayati makamı Türk musikisinin malum haliniz en eski makam 600 yıllık bir makam ve Evet. daha sonra kazandığı Arabesk, oryantal ezgilerden ziyade daha çok Türk ruhunu ve işte müzik geleneğini yansıtıyor. Çok fazla arızası yok. Dolayısıyla Batı müziği sazlarıyla çok kolaylıkla çalınabiliyor ve burada hüzzamdan ziyade bayatiyi icra etmek daha anlamlı oluyor. Çünkü insanların tanıdığı senfonilerden bildikleri notalar, ezgilerle Mevlevi ayini geçilmiş oluyor. İnşallah Evet. paylaşırım sonra. Evet. Meşk ve notadan bahsettik. Ee, Mevlevi ailenin yazılı kaynaklarından söz ettim biraz önce. Bu görmüş olduğumuz Suzi Dilara Mevlevi ayini Nasır Abdülbaki Dede'nin geliştirmiş olduğu nota yazısıyla Ebced biliyorsunuz bir hesaplama sistemi aslında. E, Her ses için, her ses perdesi için harf veya harf grupları tabii ki Osmanlı Türkçesiyle oluşturulmuş harf grupları altında da rakamlar var usul belirleyen bu şekilde yazılmış bir sistem. Bu tabii Safiyüddin'den itibaren kullandığımız bir sistem ama bir eseri kaydetmekten öte musikiyi ifade etmek için, makamları anlatmak için kullanılan bir sistemken Nazır Abdülbaki de 3. Selim'in emriyle e, musikiyi yazma konusunda çalışmalar yapıyor. Tabii bu 19. yüzyılın başında artık değişimi de gösteriyor. Bizdeki değişimi de gösteriyor. Yani 1795 hemen ardından da ortaya çıkan bir başka nota yazısı gene 3. Selim'le ilişkilendirdiğimiz Hamparsum musiki yazısı. Bu da
belki bizim şimdiye kadar çok fazla Mevlevi musikisiyle ilişkilendirmediğimiz bir belge topluluğu bu Haparsum yazmaları. Fakat biz bunları inceledikçe derslerimizde, kendi özel çalışmalarımızda belgeler içerisinde gördük ki Mevlevi musikisinde nin unsurları olan ilk peşrev, son peşrev, son saz semaisi ve çalgısal terennümler gibi bölümler Hamparsum yazmalarında kaydedilmiş. Çünkü zaten bu yazı sisteminin çıkışı kültürümüzde hem 3. Selim'le ilişkilendiriyor, onun direktifiyle yapıldığı, bir taraftan Ermeni cemaatinin Katolikleşmesi süreciyle ilişkilendiriyor, diğer taraftan müzikte batılılaşma dediğimiz, yani bizim gelenekten uzaklaşma ya da batılılaşma olarak adlandırdığımız süreçte geleneği temsil eden müzisyenlerin, özellikle Mevleviler gibi aydın müzisyenlerin bu yazı sisteminin uygunluğu karşısında kabul etmesiyle ilişkilendiriyor. Burada da tabii figür olarak gene kimi görüyoruz? Türk musikisinin en önemli bestekarının kabulüyle, Dede Efendi'nin kabulüyle bu yazı sisteminin Mevleviler arasında kullanılmaya başladığını görüyoruz. E, Biz tabii belki bir 100 yıl, 200 yıl geç kaldık bazı belgeleri incelemekte ve açıklamakta. Bunlar saklandı, korundu. 20. yüzyılın başında Rauf Yekta gibi önemli musiki alimleri e, bu yazıyı çok iyi kullanıyorlar ve biliyorlardı. Hatta Neyzen Emin Dede'nin biliyorsunuz Mevlevi ayinleri defteri vardır. Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir bugün. E, 41 tane Mevlevi ayinini kaydetmiştir bu yazı sistemiyle. Yani Mevlevi geleneği içerisinde, Mevlevi musikisi içerisinde bu yazının büyük önemi vardır. Ama biz e, bu defterleri incelemekte biraz gecikmiş görünüyoruz. Ama belki de şimdidir zamanı. Hiçbir şeyi fazlaca Öyle. sorgulamamak lazım. Hocam Belki daha ben Hı, iyi şimdi anlayacağız, durumu kavrayacağız. Çünkü biz bir kesinlikle. 100 yıl boyunca bir şeyin ortasındaydık, bilinmezliğin ortasındaydık. Sanki iki dünya arasında kalmış gibiydik. O yazımı, bu yazımı, işte Türk müziğini hangi yazıyla yazalım, Batı notasıyla mı yazalım, yoksa Türk müziği yalnızca meşkle mi yapılmalıdır? Bir sürü karmaşa aklımızda, zihnimizde. Bunları biz unuttuk. Bazı başka sosyolojik nedenler de olabilir altında tabii. Ama bu belgeler gösteriyor ki bize bugün Mevlevi musikisine ait çok önemli unsurlar içeriyor. Hatta çalgısal terennümler en son tespit ettiğimiz bir durum. E, Ayrı ayrı biraz sonra tekrar göstereceğim ama kısaca söyleyeyim. Çalgısal terennümleri, yani bulundukları selamlara göre, birinci selam, ikinci selam, üçüncü selam, dördüncü selamdaki yerlerine göre adlandırarak selam, yani mesela Selam-ı Sani'deki Hı. e, İkinci selamdaki. birinci, ikinci selamdaki ilk terennümden başlayarak diziyorlar bunları ardı ardaya ve bir form oluşturuyorlar. Ve bu form aslında Mevlevi adab ve geleneğinde gördüğümüz müptedi mukabelesinin sınav musikisi oluyor. Hı. Yani öğrenci, müptedi dediğimiz kişi Başlangıç seviyesindeki öğrenci. evet, sınavını olacağı zaman ayinden önceki günün ayinden önceki saatlerinde bir araya gelinerek, mütrip heyeti de bulunarak o bir sınav yapıyor. Ama tabii bu sınavın çok uzun olmaması lazım. Bütün bir ayini icra edemeyeceği için, henüz yeni bir müftedi öğrenci olduğu için ona bir kısaltma yapıyorlar ve ayini çağrıştıran terennümleri, başta bir peşrev, sonda bir son semai olmak üzere araya da terennümleri koyarak, çalgısal terennümleri, küçük bir form yaratıyorlar ve bu müptedi mukabelesinin formu haline geliyor. Biz bunu bilmiyorduk mesela. Bu kaybolmuş bir gelenekti. Hamparsum defterinde yıllarca baktık, anlamaya çalıştık. Ne anlama gelir bunlar acaba? Takım yazılan bu şeyler nedir acaba diye. En sonunda böyle bir çıkarımda bulunduk. Tabii ki büyüklerin sözlerine ve yazılmış belgelere dayandırarak, ilişkilendirerek. Hocam burada bir girmek istiyorum müsaadenizle. Eğer bu yazı olmasaydı alternatifi var mıydı 19. yüzyılın başında 3. Selim, Dede Efendi böyle bir yazıyı devreye işe koymasalardı başka bir alternatif ne olacaktı?
Ee, Nasır Abdülbaki dedenin yazısı vardı biliyorsunuz, biraz önce örneğini Evet. gösterdiğim. Ebced olan mı? Ebced olan o, fakat yaygınlaşmadı o nedense. Halbuki Nasır Abdülbaki dede biliyorsunuz Mevlevi kendisi. Evet. Onun yazısı yaygınlaşacağına Hamparsum yazısı yaygınlaştı. Ya da belki öğretilmedi, yani sadece o kitapta kaldı. Kitaplar basılmadığı için saray kütüphanesinde bir iki nüshası olduğu için bu kitapların herkese ulaşamamış olabilir. Nasır Abdülbaki de bunu herkese öğretmemiş olabilir. Yani bir sürü neden olabilir bugün bizim tahmin bile edemeyeceğimiz. Zor gelmiş olabilir bu Ebcediz. Bu kolay geldi insanlara. Daha kolay Hı. bir yazı sistemi olarak. Ee, Eyvallah. Hı. İlmi açıdan Çünkü böyle. Hı. evet, çünkü bu yazı sistemi aslında düşünsel olarak artık insanın 19. yüzyıldaki düşünce sistemine göre geliştirilmişti. Yani Hı. eski 300-500 yıl önceki, yani Doğu'nun Batı'nın kullandığı noematik yazılardan farkı çok katmanlı bir yazı sistemi. Yalnızca seslerin ilerleyişini değil, aynı zamanda usulü gösteren, üzerine farklı simgelerle müziğin ilerleyişini, nüanslarını gösterebilen işaretlerle, makamı gösterebilen işaretlerle bu artık yüzyılı tanımlayan bir yazı halindeydi. Yani eski geleneğin sürekliliğini gösteriyor aslında bu bize. Çünkü bu gelenek, e, belki biraz şimdi burada lafı uzatıyorum ama noematik yazıların ilk örneklerini gördüğümüz İstanbul'da, yani Konstantinopol'de, Bizans'ta Ayasofya için yazılmış ilahilerin üzerinde de biz buna benzer simgeler görüyoruz. 1000 yıl öncekilerde yani. Yani evet, neredeyse 1400 yıl önceki belgelerde de var. Fakat onları çözümlemek çok zor. Çünkü hangi perdeyi temsil ettiği tam belli değil. Yani artık açıklanamaz hale geliyorlar. Ama düşünün, 19. yüzyılda insanlık yeni aklıyla, yani gelişmiş olan aklıyla bu simgeleri yeniden bir sistem haline, sistematik hale getirip kullanmaya başlıyor. Bugün Ermeni cemaatinin kullandığı da makamsal müziktir. İstanbul Tabii ki. topraklarında, yani coğrafi bölgede. Türk müziği de makamsal müzik kullanır ve okuduğumuz Ermenice belgelerde de görüyoruz ki, diyorlar ki biz bu yazı sistemini Türk musikisine göre yarattık. Çünkü Hı. Türk musikisi gelişmiş, kuralları olan, formları olan büyük bir musikidir. Ve bunu biz 1814 kaynaklı bir belgede görüyoruz. Bu kaynak şimdi Hı. işte Venedik'te korunuyor. San Lazzaro Adası'ndaki manastırda korunuyor. Ama basılmış Erivan'da. Ama biz Türkiye'de buna ulaşamıyoruz da ben mesela buna Harvard Kütüphanesi'nde ulaşabildim, ancak bu kaynağın Eyvallah. Ermenice basılmış hali. Şimdi bu belgelere ulaştıkça biz anlıyoruz ki e, Ermeni ve Türk halkları birlikte musiki yapabiliyorlar. Ee, Ve aynı musikiyi paylaşıyorlar. İşte bu yazının yaratıcılarından, ortaya çıkaranlarından birisi olan Hamparsum Efendi, tamburi, neyzen bir taraftan. Kendi besteleri var Türk müziğine ait. Böyle bir iç içe geçmişlik içerisinde e, ama en önemli şey tabii Mevlevi adab ve geleneğinin e, ne kadar modernize olabileceği ya da günün koşullarına göre uyum sağlayabileceğini gösteren bir şeydi aynı zamanda. Mevlevi düşüncesinin temelinde yatan o güzellik aslında burada tekrar kendini gösteriyor ve kabul ediliyor. İyi olan şey, yararlı Hı. olan Hı. şey kabul Faydalı ediliyor. olan. Eyvallah hocam, müdahale ettim, kusura bakmayın. Çok doğru müdahalelerin olduğu için seviyorum aslında öyle. Sağ ol. Şimdi burada çok fazla belki durdum ama önemli bir şeydi bu. Gelenek ve süreklilik. Aslında gelenek dediğimiz eskimişlik demek değil aslında. Gelenek eskimiş bir şey değil. Gelenek ne yapar? İyi olanı korur, güzel olanı, doğru olanı korur ama aktarırken onu tabii ki modern zamana göre uyarlayarak aktarır ve biz bunun farkında olmadan böyle sürdürürüz ama bazı şey çok geleneksel. Hayır, o değişti, evrildi, insanın aklına göre değişti, evrildi ama geleneğin özüne sadık kalarak. Ee, Bu yazıda da böyle bir şey var. Geleneğin özüne sadık kalarak, yani İstanbul kültürünün,
Konstantinopol'den gelen o İstanbul kültürünün de geleneğine bakın. Çok derine indiğimiz zaman ona da sadık kalarak sürdürülebilirlik dediğimiz şey bu yazıda beni heyecanlandıran durumlardan birisi ki heyecanımı zaten sanırım görüyorsunuz ve anlıyorsunuz. Ah, tabii şimdi biraz yazılardan çıkıp adap ve gelenekle musiki ilişkisine bakmamız lazım. E, Hepimizin çok açıkça bildiği bu dinleme kültürü, dinle diye başlayan bir öğreti elbette sesi e, sesin kutsallığını ön plana alıyor ve Mevlevilik tarikatı içerisinde diğer tarikatlardan farklı olarak musiki ayrı bir yere ve öneme sahip. Tabii ki sema bunun içinde. Bu musiki sevgisi semanın da yolunu açan bir şey. Mevlana'nın ardından işte 15. yüzyılda biçimlenen Mevlevi ayini işte 17. yüzyılda artık son halini almasıyla bugün korunarak e, devam ediyor. Araya küçük unsurlar ekleniyor tabii ki. Yü- e, Mevlevilikte musiki yüksek bir sanat olarak en önemli bu. Yüksek bir sanat olarak kabul edilip korunuyor ve kullanıyor. Sema dediğimiz olgu, durum e, kendi içerisinde bölümler halinde. Bunları çok çok iyi biliyorsunuz aslında ama şöyle kısacık bir hatırlamamız için anlatıyorum. Mesela kudümün vurulması, ney taksimi ile başlaması. Yani burada da çalgıların önemlendirilmesini görüyoruz. Ney ve kudümün önemlendirilmesi. Ondan sonra Mevlevilikte mesela metal telli sazlar kullanılmıyor o dönemde. E, Mesela kanun daha sonradan kullanılmaya. Onun yerine nüshe var, mugni gibi çalgılar var. Ama kanun yok mesela ilk baş. Keman yok aslında O Mevlevilikte. zaman Keman. çok yumuşak bir ses olduğunu düşünebilir miyiz rezonansının hocam? Evet. Hangi sazlar var o zaman? E, ilk kullanılan sazlar kudüm, ney, Hı hı. rebap. Evet. Bunlar en temel yani o mütrip heyetinin temelini oluşturan sazlar Hı. ilk başta. E, Kemençe de yok o dönemde. Hemen rebap var zaten. Rebabın biliyorsunuz telleri de ibrişimden olur. Onun da naif bir sesi vardır. Diğerlerini bastırmaz yani metalik Evet. sesle bastırmaz. Evet. Ee, Nasıl ki Mevleviler işte dokuz lokmada yerler, bir takım böyle adab gelenekler var. Musikide de bu vardır. Bu temel sazlar kullanılır. Ama da tabii daha sonra şimdi büyük orkestralarla yapılıyor Mevlevi ayinleri. Hı hı. Çağa uyum sağlamış. Çünkü gelenek kendi içerisinde sürekliliğini sağlamak için Hı bazı hı. değişimlerden geçerek günün şartlarını, Mevleviliğin temelinde yatan bu özellik. Ama geçmişi hatırlamak istersek bunları söylememiz lazım Evet. Mevlevi musikisinde. E, Ney taksimi burada tabii ki sesi, nefesi temsil ediyor. Kudümle ilk vuruş, varoluşu temsil ediyor. Devri Veledi dediğimiz ilk peşrev. Mesela burada bahsetmemiz gereken bir başka konu e, ayinler Mevlevi musikisinin temelini oluşturan en sanatlı eserler. Ama ayinleri bir form ve ayinin bir tür haline gelmesini sağlayansa peşrev dediğimiz, saz semaisi dediğimiz e, daha dünyasal musikiye ait unsurları da bakın Mevlevi musikisi kendi içerisine katıyor. 17. yüzyıl önemli Türk müziğinde. Türk müzik kültürünün yani Ottoman kort müzik dediğimiz yani saray müziği dediğimiz kültürün artık doruna ulaştığı çağdayız. Itrilerin falan ortaya çıktığı büyük bestekarların Türk müziğinde. Ve peşrevin, saz semaisinin de birer form olarak çok önem kazandığı ve kesin biçimini aldığı zamanlardayız. Hocam peşrev deyince ne demek istiyoruz? Belki musikimizde o kadar hani Peşrev e, önde giden anlamında yani peşrevle açılıyor biliyorsunuz bir peşrevle açılıyor musiki önde giden anlamında peşrev. Zaten ilk peşrev adı da Hı hı. ilk peşrev olarak adlandırılmış ve o ilk yürüyüşü temsilen seslendirir. Bitmesi de gerekmez zaten peşrevin. O
Devri veledi bittiği anda peşrevde susar ve ondan sonra selam için başlar musiki. E, Peşrev dinlendiricidir, makama alıştırıcıdır. Hı. Çünkü peşrevler ayinlerin makamlarında icra edilirler. E, Makama kulakları alıştırır, ısındırır. O makamda yazılmış e, önemli bestekarların eserleri seçilir. Bir diğer ayrıntıda ayin bestekarıyla peşrev ve saz semaisi bestekarı aynı kişi olmak zorunda değildir. Ayrı kişiler olabilir bunlar. Mesela Bursalı Sadık Efendi'nin Mevlevi ayini seslendirirken önce İsmail Dede Efendi'nin peşrevi çalınabilir. E, Yani bunlar bu bütünü türü oluştururken farklı bestekarların eserleri bir araya getirilebilir. Ama ayin tek bir bestekara aittir. Dört bölümü de tek bir bestekara aittir. Dört selamdır. Tabii ki selamların anlamlarını da çok iyi biliyoruz. Bahsetmek ister Buyurun, misiniz buyurun acaba? hocam. Siz devam edin. Peki. Önce bir tanışmadır ilk selam. Ee, Ardından onun güzel özelliklerini görürüz ikinci selamda. Onun güzel özelliklerini anlamaya başlarız. Üçüncü selam e, artık aşık olma, aşka gelme. Onun güzellikleri içerisinde erime, kaybolma. Zaten o içerideki makam değişiklikleri ve usul değişiklikleriyle yükselen musiki en sonunda kulluğa geri dönüşle ve kabullenişle biter ve sakinleşir, e, sona Çok erer. güzel. Çok yakında tecrübe ettiğim için müsaadenizle burada bir şey yapmak istiyorum hocam. İlmi açıdan değil de yani bunu bu kadar ciddi bir şekilde okumamıştım. Türkiye'de Mevlevi ayinini Hı hı. dinliyorum ve evde icra. Fakat şimdi sahne alacağımız için başka türlü bir şeyimiz. Evet. İlk çok yavaş başlıyor. Hı hı. İkincide birazcık neşe geliyor, yürümeye başlıyor ikinci Evet. selamda. Hı hı. Üçüncü selamda artık o tennurelerin böyle tamamen açıldığı hızlı bir Hı hı. dönme başlıyor ve Mevlevi ayini de çok hızlı yürümeye başlıyor. Evet. Kudümler, velveleler, Yani, hı işte hı. halileler, çıslar hepsi bir coşkunluk oluyor. Cunun hali, kendinden geçme hali, Geçme. fena hali. Ve dördüncü selamda artık semazen yavaşlıyor, sazlar sükûne eriyor Hı ve hı. hani aşığın o cunundan sonraki sükûn evresini, fünun ve Evet. sükûn evresini ifade ediyor. Eğitim açısından yani hem musiki eğitimi hem de manevi eğitim açısından neden çok önemli olduğunu bu kadar ciddi bir şekilde icra Evet. edince anladım hocam. Evet. Herkese tavsiye ediyorum mutlaka okumaya çalışın. Kesinlikle. Hı. Yani okumak çok önemli. Bu tabii ki icrayı dinledikçe bunları hissediyoruz zaten. Akıl ve beden bunu hissediyor. Fakat okudukça yerine oturuyor bilgi. Bahsetmiş olduğunuz usuller Mevlevi ayinlerinde önemli. Bu konuda da iyi çalışmalar var. Mesela Şirin Karadeniz'in bir doktora tezi var. O doktora tezi çok iyi bir çalışma. 41 ayin üzerinde inceleme Eyvallah. yapmış. Mesela onun saptamalarından size bahsedeceğim. Birinci selamda devre revan usulü kullanılıyor. Bu 41 tane ayin içerisinde oran %76 devre revan. %24'te ağır düyek. Yani ağır başlıyoruz. Sonra ikinci selamda gene ağır enfer. Enfer usulü çok önemli. %95 enfer usulü kullanılıyor ama %3'te ağır aksak semai veya ağır enfer, %2'de başka bir usulde kullanılabiliyor. Üçüncü selamda ise devri kebir ile başlıyoruz. %78 ile bu böyle. Ya da işte ağır düyek, Frenkçin, Evsat gibi usullerde olabilir. Ama %78 devri kebir. Ama ardından tabii ki aksak semaiye dönüşüyoruz. Ey ki Hazer aferin sözlerinden sonra da yürük semaiye geçip yani coşulan o bölüm ve ondan Evet. sonra sakinleşip ağır evherle dördüncü selamı bitiriyoruz. Bunlar usullerle bile nasıl bir akış olduğunu yani usullere bakarak bile buradaki o sizin bahsettiğiniz içsel dönüşümü anlayabiliyoruz. Yani Türk musikisi Mevlevi musikisiyle o kadar iç içe ve kaynaşmış ve birbirini tamamlayan iki unsur ki bunu birbirinden ayırmamız artık zaten mümkün değil. Sonra da bir son ney taksimi ve aşr-ı şerifin okunmasıyla Dua ve Gülbank'la
sonlandırıyoruz. Aşr-ı Şerif'te herhangi bir, biliyorsunuz arkadaşlar, yani kıraattan, Kur'an-ı Kerim'den ilk 10 ayetin sureden okunması anlamında. Evet. Genellikle Yine de Bakara suresi 115'i okuyorlar, Hı değil hı. mi? Evet. Evet. Nefes tabii ki. Şimdi nefes her anlamda çok önemli. Nefesin ne kadar Mevlevi ayini okumada ne kadar zor olduğunu e, biliyorsunuz. Nefes bir öz eğitimi, aslında insan eğitimi nefes. Çünkü neye üflenen nefes, insana üflenen nefes bir marifet ve hikmet, bilgi aynı zamanda. Bu yüzden de nefes verme diye bir adlandırma da var Mevlevi kültüründe, nefes verme. Ee, Bir tür ve form olarak da tabii ki musikide bir tür ve form olarak da bakmamız lazım. Mevlevi ayinin kendisi bir form. Yani, diğer formlar Peşrev gibi, Saz Semai gibi bir form. Dört bölümlü, kendi içinde kuralları olan bir form. Ama aynı zamanda ayin bir tür olarak da karşımıza çıkıyor Türk musikisinde. İşte o tür olurken başka unsurlarla, musikinin diğer unsurlarıyla, peşrev, saz semaisi gibi, taksim gibi unsurlarla da birleşerek büyük bir tür haline geliyor Mevlevi ayini. E, Hem törensel hem de dinsel bir e, ifade gücü var. Bundan bahsettik, daha önce bahsettik. O yüzden geçiyorum. E, Güfteler, güfteler konusunda biliyoruz Divan-ı Kebir'den veya işte Mesnevi'den seçilen kısımlar. Bunun dışında işte Yunus Emre'den, Eflaki'den, Sultan Veled'den güfteler seçilebiliyor. Bunlar genellikle Farsça olsa da Arapça, Türkçe olanlar da var. E, Bir de tabii ki burada Türk musikisi formlarına baktığımız zaman lafzi terennümleri görürüz de saz terennümleri bugüne kadar hiç o form kitaplarında bahsedilen bir şey değildir. Ama yani Mevlevi ayininde saz terennümleri ayin formu içerisinde en önemli yapılardan birisidir. İşte şimdi biraz ondan bahsetmemiz iyi olabilir. Burada verdiğim klasik Ayin-i Şerif'in klasik yapısında Selam-ı Evvel, Sani, Salis, Rabi diye dört bölümü görürüz. İşte bu dört bölümün kendi içinde usul değişiklikleri yaşanırken ya da makamsal değişiklikler yaşanırken ya da heyeti dinlendirmek için, dinleyiciyi dinlendirmek için terennümler çalınır. Aslında bu terennümler birer geleneğin aktarımıdır. Yani geleneğin sürekliliğini temsil eden, madem ki konuşmamızın başlığı bu, sürekliliği temsil Hı eden hı. en önemli unsur terennümlerdir ve Türk musikisinde bugüne kadar incelemeden yoksun kalmıştır bu terennüm konusu. Yani Mevlevi ayinin içerisinde kısacık melodiler gibi algılanır. İşte bu benim için şu anda en can Evet. alıcı konulardan birisi terennüm. E, Anlamaya çalışıyorum açıkçası ben de onu. Hocam birlikte inşallah çalışacağız. Yani Evet, o Harvard'daki konuyu kaynaklardan çalışacağız birlikte. terennümleri çıkartıp onlar ne anlatıyor, ne taşıyor, oradaki Çünkü örüntüler. bir saygı, geleneğin devamlılığını sağlayan saygı unsurları bunlar. Bunların bestecileri, bestekarları tam olarak bilinmiyor, bu terennüm sahipleri. Yani Mevlevi ayininin bestekarının melodileri değil bunlar. Daha önceden gelen melodiler oraya bir şekilde yerleştiriliyor. Ve kulaklar o kadar alışıyor ki buna. Dinleyicinin ve çalanları, kulakları onu orada beklemeye başlıyorsunuz, o terennümü. O terennümü duymak sizi rahatlatıyor ve onun içerisine sizi daha iyi, olayın içerisine sizi daha iyi sarıp sarmalıyor, kavruyor ve o sanki bir atasözü gibi, musikideki bir atasözü gibi terennüm olarak, yani çalgısal bir terennüm olarak Hı hı. devam ediyor musikinin içinde. Bizim bunu biraz daha iyi anlamaya çalışmamız lazım. Belki yapacağımız işlerden birisi bu. Hocam, burada bir müsaade, sizi de biraz heyeti dinlendirmek adına. Şimdi Bayati Mevlevi ayini geçiyoruz. Hı Ben hı, onu da aynı zamanda sazlarla geçmek için de uğraşıyorum. Yani hı hı. birazcık haddimi aşarak hem Mevlevi Estağfurullah. ayinini sazla çalmak hem de o anda okumak da istiyorum bir sonraki ayinlerde. E, Bir terennümü kendim geçtim.
Hı Onu hı. paylaşmak istiyorum. Ay ne Kaydettim. kadar güzel bir sürpriz benim için. Çok. Bayati Mevlevi ayininin içindeki Hı hı. sanıyorum ikinci selamın sonundakini Hı hı. geçtim ve üç saz üst üste, üçü de naçizane tarafımdan icra edilmeye çalışıldı. Bakayım o burada mı şimdi? E, evet, şimdi geldi. Evet, burada. Açacağım. Bir geliyorum hocam. Başka bir şeyle açacağım. QuickTime'la açayım. Hı, geliyor şimdi. Siz isterseniz geri alın hocam, bir saniye, 2 saniye içinde ben de gireyim bu Kapatıyorum. arada. Hı hı. Hı hı. Bu kısa olan şu. Hı. Sesimizi paylaşıyorum. Bu kadar hocam. Evet. Elinize sağlık. Altınıza sığınıyorum. Orada üç Estağfurullah. tane saz var. Biri cello, biri Evet. klasik kemençe, biri ud. Evet. Çok profesyonelce çekmedim evdeki imkanlarımla ama çalışırsam inşallah dualarınızla olacak. Evet. İnşallah güzel olacak bence. Ve- Oradaki şey şu, yukarıda bıraktı. Evet, Diye bırakıyor. bıraktı. Çünkü üçüncü selama geçirmek Evet. için şeyi Evet, evet. yükseltti. Notayı Yani yükseltti. onun görevi hem hazırlayıcı, bir sonraki gelene hazırlayıcı, geçişi sağlayıcı Hı küçük melodik kalıplar, yapılar ve bunlar besteci tarafından yazılmıyor çoğunlukla. hı. Daha önceden var olan melodik kalıpları kullanmaya başlıyorlar Mesela. ayinin içerisinde. Ama mesela bazı ayin bestekarları kendileri de yazabiliyorlar bu terennümleri. Ahmet Ağa'nın Hicaz mesela Mevlevi ayininde bu böyle. Abdurrahim Künhi'de de var mesela terennümler. Gelenekten de kullanmış, Gibi. kendisi de yazmış. Çünkü o mesela en çok onun Mevlevi ayininde terennüm gördüm. 7 tane sapladım bir Mevlevi ayininde. 7 terennüm Evet. arka arkaya bölümler arasında kullanılmış. E, Bu yüzden şimdi bu terennüm konusunu sizinle de paylaşıp böyle artık düşünülür ve konuşulur hale getirmemiz İnşallah. Tabii. bence Biliyorsunuz Tülin hocamız Kenan Center'ın müzik bölümü koordinatörlerinden. Dolayısıyla birlikte projeler şimdi yazıp inşallah merkezimizde inşallah. Türklerin bilinmeyenlerini açığa çıkarmak için Evet. çalışacağız. Buyurun hocam. Hadi aslında işte en son maddemiz belki buydu. Konuşmamız gereken Mevlevi ayinlerinde metinler arasılık ya da e, bu dediğim metinler arası kavramı çağdaş bir kavram. Biz nasıl ki Mevleviler çağdaşsa, geleneği çağdaşlıkla sürdürebiliyorlarsa biz de bunları yazılarımıza, konuşmalarımıza ekleyerek bu geleneğin de bir parçası olmaya çalışıyoruz. Hmm, E, çok Metinler arasılık bir saygı unsuru aslında. Yani bir şeyi alıp kotarıp öbür tarafa yapıştırmaktan öte bir saygı unsuru olarak ben algılıyorum bunu. Biz bunu yazarlıkta da yapıyoruz. Yazarken de değil mi? Alıntılama yapıyoruz. Ee, Düşünsel olarak yapıyoruz. Bilimde yapıyoruz. Birçok alanda yapıyoruz. Musikide de var bu metinler arasılık. Tabii ki bunu bazıları şöyle de algılayabilir. Yani bir başkasının ürettiğini alıp kullanmak gibi de düşünülebilir. Ama bu öyle değil. Ee, Bu bir sistem haline gelmiş. Özellikle Mevlevi ayinleri içerisinde bunu gösteren en önemli unsur da terennümler. Bu metinler arasılığı gösteren. Hem ses düzeyinde hem söz düzeyinde de olabilir. Semboller var mesela. Hmm, Mevlevilerin işte 7 rakamıyla 9 rakamıyla olan ilişkisini görüyoruz sembol olarak. Giysilerini görüyoruz. Başlık
sikkelerini görüyoruz, değil mi? Bir takım semboller var. Bunlar da metinler arasılık aslında bir Evet. taraftan baktığımızda. Bu da geleneğin sürekliliğini kuran bir durum. Başlığımızla hep ilişkili kalmaya çalışarak oluşturmaya çalıştım konuşma metnini. Metinler arasılık aslında geleneğin sürekliliğini sağlayan çağdaş bir kavram ve biz bu Hmm. kavramı yavaş yavaş kullanmaya da e, en azından ben yazılarımda kullanmaya başladığımı söyleyebilirim aktarımda. E, Size göstermek istediğim, paylaşmak istediğim bazı kaynaklar var. Bunlardan bir tanesi İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'nde şu anda bizi dinleyen Mine Yenercan da çok iyi bilir. Haliç Üniversitesi'nde birlikte çalıştığımız ilk defterdi onlarla, onların sınıfıyla birlikte. E, Burada biz belki görüyorsunuzdur. E, Bunlar hepsinin sonunda bunlar birer takımdır. Hı hı. Bunlara takım demişler. E, Aslında bunlar terenümler. Bu takımlar terenümler. Bu defterde terenümleri ard arda koyup takımları oluşturmuşlar ve Hı birisi bu deftere bunları yazmış. Bunlar ama Mevlevi kültüründen bilinen şeyler. Yani bunu muhtemelen Hamparsum Efendi dinledi. Mevlevi toplantılarından birisinde oturdu yazdı bunu. Kaleme aldı. Yani kimin yazdığını da bu defterlerin tam bilmiyoruz ama büyük bir ihtimalle Mevlevihanelere girip çıkabilen kişi olarak Hamparsum Efendi'nin yazmış olabileceğini düşünüyorum bu defteri. Ama bir belirti yok içeride. Çünkü o zamanın adab geleneği de bu herhalde. Bunları yazarken kendi isimlerini koymamak gibi. İşte bu defterin içerisinde de terennümü evvel diyor mesela. Birinci terennüm diyor. E, Sabah yani bizim İsmail Dede Efendi'nin Sabah Mevlevi ayininin birinci terennümünü görüyoruz biz burada. Tabii ben sadece birinci terennümü koydum buraya. İkinci terennüm, üçüncü terennüm, dördüncü terennümü de görüyoruz. Yani ayinin farklı selamlarındaki terennümleri alıp arka arkaya sıralamış ve buna sabah takım demiş. Mine Yenercan da bilir. Biz bunu anlayamadık yıllarca. Ne demek sabah takım? Evet. Nedir bu? Nasıl bir eserdir bu? Falan. Sonra yavaş 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 yıllar sonra çözmeye başladıkça bunun aslında ayini içerisindeki terennümlerin arka arkaya dizildiğini fark ettiğimiz bir defter oldu bu. 213 numarayla adlandırılmış daha sonra sınıflandırılırken İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'nde ve ben bu defteri hem derslerde inceledim hem ondan sonra yaptığım çıkarımları e, yazımlarımda da bahsederek bu defteri paleografik gözlem dediğimiz teknikle. Biz paleografi çalışıyoruz, müzik yazıları, eski müzik yazılarını çalışıyoruz. Ama paleografi demek sadece o nota yazısını veya o yazı sistemini alıp başka bir yazı sistemine çevirmek anlamında olmamalı. Gerçekten paleografi çalışıyorsak biz gözlem de yapmalıyız. Yani bu bize neyi anlatıyor? Biz bunu çevirip seslendiririz ve bitebilir orada iş. Yani tamam sabah takım diye bir şey varmış. Biz bunu çevirisini yaptık, çeviri yazımını Batı müziğine ve şimdi oturup biz bunu çalalım deyip bitebiliriz. Bu işin icra kısmı sadece. Ama işin kültür ve gelenekteki sürdürülebilirlik kısmını anlamamız için paleografik gözlem tekniğini öğrenmemiz. Bu içsel bir şey. Yani bunu siz o yazmayla 10 sene, 20 sene yaşadıktan sonra fark ediyorsunuz bazı şeyleri. Evet. Her 10 şeyi sene benziyordu. bakıyorsunuz o yazmanın içinde ne var ne yok çözüyorsunuz. Defalarca çözüyorsunuz, anlatıyorsunuz, ilişkilendiriyorsunuz. İşte bu sonuçta bir gözlem ortaya Ya çıkıyor. şimdi biz gözlemleyince müsaadenizi biraz güldüreyim. Yani ben buradan hani bildiğimiz şu anda kullandığımız Batı nota sistemine göre neyi nasıl anlayacağımı bilemiyorum. Burada bir re mi var? Burada bir mi mi var? Bunlar mı var Evet. yani? Mesela bu simgeler 7 tane simge var aslında Hamparsum'da. Hani bu bir Hamparsum çeviri dersi olmadığı için koymadım Evet. o şeyleri bilgileri ama hemen mesela çok çabuk anlayabiliriz. Başta gördüğümüz bu şöyle bir işaret var. Bir de kuyruğu var sonunda. Evet. Aslında bu bir fa sesi işareti batıdaki ama bu tiz olanı.
Hangisi hocam? Çünkü kuyruk Şu. Hı. takmışlar. Evç perdesi. Yukarıda da Aa, bir nokta görüyoruz. Bu da onun vuruşunu ikilik nota olduğunu gösteriyor. Yani ilk evet. vuruşumuz bizim Evç notasında ikilik usulünde süre değerinde görünüyor. Aynı Ay. işaretin devamını da görüyoruz ondan sonra. Bir sonraki öbekte. Bir daha parçası kolaylığı usulleri öbek öbek yazıyor olması. Hı Bir hı. sonraki öbekte iki küçük çizgi görüyoruz. Bu iki küçük çizgi sekizlik süre değeri anlamında. Gösterebilir misiniz tam hocam neresi? Ha, Şurası şu. Tamam. şu görmüş olduğunuz yan yana iki küçük çizgi. Evet. Bu sekizlik süre değeri. Notaların üstüne Evet. konulan bu işaretler süre değerlerini ifade Bir ediyor. de soru var hocam müsaadenizle. Ali Mızrak kendisi tamburidir. Nevüfler Evet, aynı zamanda. Ali buyurun. Bağlayacım buyurun. Merhaba ablacığım. Sayın hocam ağzınıza sağlık. Ben tam burada şey sormak istiyorum. Şimdi bu Buyurun. Dede Efendi Hazretleri'nin sabah ayini şerifinin saz terennüm notalarını ihtiva eden bir belge öyle mi? Sadece Evet efendim. saz terennümleri baştan sona herhangi Evet. bir ekleme çıkarma, birbirine Yok. bağlama yapılmadan Evet. yazılmış hali. Peki Ee, evet doğru anlamışsınız. Yani doğru bir ifade. Saz terennümlerini arka arkaya sıralıyorlar. Terennümü evvel, terennümü sani, terennümü salis, terennümü rabi gibi isimler de koyuyorlar. Böylece hanelerin yani bölümlerini de anlıyoruz ne olduğunu. Bunları arka arkaya diziyorlar. Ve bunları takım olarak anlıyor. Yani sabah takım diyor buna. Bunun başına tabii defterin öncesi ve sonrasında da olan eserlerle ilişkilendirmek lazım. Ya bir sabah peşrev var ya da bu sabah takım, sabah Mevlevi ayininin bizim İsmail Dede Efendi'nin Sabah Mevlevi ayininin başında çalınan peşrev neyse o yazılıyor mesela bunun başına da. Son peşrev neyse arkasına o yazılıyor. Son yürük neyse o yazılıyor. Yani böylece aslında Mevlevi ayininin e, bütününü yansıtacak bir şey çıkmış oluyor ortaya. Biz bir hocamız da Haliç Üniversitesi'nde yok dedi, böyle bir şey olur mu dedi, bu terennümleri arka arkaya yazıp çalsan hiçbir anlam ifade etmez dedi. Hı hı. Dedim ki hocam ben de öyle düşünmüştüm ama lütfen bir tane deneyin dedim. Gidip işte Ras Mevlevi ayinini evde oturmuş, Hı hı. üşenmemiş, yazmış terennümlerini ve seslendirmiş. Ee, Ve muhteşem bir şeyle karşılaşmış. Bunu konserinde kullandı mesela. Hmm. Konserde böyle bir formun varlığını bugün Türk musikisi camiası bilmiyor. Hı hı. Evet. Bu Peki sizin çalışmalarınız neticesinde vardığınız genel netice ne oldu? Ya bunun kültür tarihindeki, kültürümüzdeki, pratikteki yeri pratikteki, evet. neydi sizce? İşte çok uzun zaman ben de sizin sorduğunuz bu soruyu sordum. Yani niçin böyle bir şey yaptılar acaba? Sebebi neydi ve ne zaman kullanılıyordu diye. Sonunda işte, bir müptedi mukabelesi. Ben bunun niyaz ayini olabileceğini düşünüyordum. Hani ayinin sonunda böyle kısaca seslendirilen. O da değil, bir müptedi mukabelesi olduğunu sonucuna vardım. Çünkü Aşık Dede hatıralar var. Hatıralarını yazmış. Üç cilt bunlar günümüz Latin alfabesine çevrildiler. Orada hatıralarında kendi mukabelesini, müptedi mukabelesini anlatırken aslında bu musikiyi tarif ediyor. Yani sazlar önde bir peşref çalıyor, arkasından ayinin sözlü kısmı seslendirilmez, musikiyle idare edilir diyor. Ve ondan sonra da son peşrevle bitirilir diyor. Yani musiki ile idare edilir. Aynenin sözlü kısmı seslendirilmez demesinden yola çıktım ben de. Sözlü kısım seslendirilmiyor. Terennümler arka arkaya sıralanıyor. Böylece müptedinin o sema meşkini gerçekleştirmesi, sınavını gerçekleştirmesi sürecince mütrip heyeti bunu çalıyorlar. Bir peşrev, arkasından takım, o peşrevin ilgili olduğu ayinin terennümlerinden oluşan bir takım ve belki son yürükle böylece kısa bir sınav yapıyorlar müptediye. Artık o kadar aslında hayatın içinden bir durum ki bu günlük hayatın o zaman için günlük. Biz ne zaman bunları unuttuk? Muhtemelen e, işte Mevlevihanelerin kapanması ve bu eğitim geleneğinin, eğitim sürekliliğinin ortadan kalkmasıyla biz bu bilgiyi, bu veriyi unuttuk.
E, Çünkü ben çok kişiye sordum. Bunu hatırlayan kimse yok. Yani böyle bir şeyi, böyle bir varlığı, yani takım denilen, takım olarak adlandırılan bu yapıyı hatırlayan kimseye rastlamadım. Ama bilemiyorum, belki bir gün birisiyle karşılaşırım, şimdilik böyle durum. O yüzden ben de bunu aynı zamanda da bir müptedi mukabelesinin musikisi olarak adlandırdım. Ama umarım ki başka insanlar da, başka araştırmacılar da çalışsın. Belki yeni verilere ulaşırız. Belki farklı bir şey için de kullanılıyordu genel kültür içerisinde bu. Ama bunu görürsem anlam kazanır hayatım diyeyim. O kadar benim için kıymetli bir durum bu. E, Eyvallah hocam. Düşünmeye devam ediyorum. Ben de Çok düşünmeye, güzel, çok okumaya, güzel, evet. anlamaya çalışıyorum açıkçası. Ama sizlerin de bu anlama sürecine birlikte katılırsak, birlikte Çok sürdürürsek güzel çok daha olurdu. iyi sonuçlara ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Dediğim Ben gibi ben bir naçizane bir şey söylemek istiyorum hocam. Sözünüzü buyurun. bağlamış olayım. İcra ederken şöyle hissettim. Hani bazen e, terennümler aslında onun böyle konsantre hali gibi Hı ayinin. hı, hı hı. Ayin o terennümlere yazılmış gibi. O da olabilir tabii ki. Aha, yani çünkü içerisinde ayini geçerken terennümdeki cümleciklerin, musiki Hı cümleciklerinin hı, orada daha geniş bir şekilde yayılmış, açılmış hı olduklarını hı. görmeye başladım. Kim Evet. bilir hepsini geçse insan ne büyük bir İşte şey anlayacak ha. yani gözümüzün, hani gözün açılmasıyla ilgili bu. Baktığımız bir şeyi görememekle de ilgili. İşte bu gözümüzün açılma haline geçebilirsek Eyvallah. belki çok daha farklı şeyleri de görmeye başlayacağız. Ama şimdi bu bilginin başı, benim söylediğim yani başlangıç bu. Eyvallah. Sizin deneyimlediğiniz gibi bakmamız belki eserleri, o terennümlerin küçük motiflerini, melodilerini içeride aramamız ya Hı hı. da Evet. eski ayinlerin içinden çıkan melodiler mi bunlar? Onlara bakmamız. Yani bunların hepsini karşılaştırmamız gerekiyor. Hı Büyük hı. çalışmalar tabii bunlar ve insanın adanmışlığıyla ilgili, yani buna kendini adamanla ilgili, ömür vermenle ilgili, ama değer mi? Bence değer. Bu Ama küçük tüm bunların hayat. altında Türk musikisinin kökenlerini yani ilk kökenlerini bulma arayışı olarak değerlendiriyorum bunu ben. Evet, evet, Evet. köken arayışı, Köken, gelenek, devrim, sürdürülebilirlik ve ve köken. geleneğe saygı. Hepsi Geleneği saygı. aslında bir bütünü. Benim için bu küçücük takım Hı bunu hı. gösteriyor. Tabii bu takımın ilk terennümü, daha devamı Evet. var. Ben size örnek olsun diye koydum. Sağ olun hocam. Ee, Ve mümkün olduğunca bunu anlatmaya çalışıyorum. Çokça konuşuyorum belki bazen. Fakat Estağfurullah. biliyorsunuz ne dedim en başında? Peki. Biz kadınların görevi, biz hikaye anlatıcıyızdır. Bir şeyi masallaştırırız, hikayeleştiririz ve böyle sanki çocuklarımıza, torunlarımıza anlatıyormuş gibi anlatmaya devam ederiz bunu. Olur, olur. Sahipleniriz onu. Benim için böyle bir duruma dönüştü bu. Kendimden de tereddüte düşmeye başlıyorum zaman zaman. Estağfurullah. Çok şeker. Ee, Şimdi tabii gereksiz laflar da yazmış olabilirim ama şu da çok bana önemli geldi. Batılı gezginlerin, ressamların filan gelip Osmanlı'da ilk notaya aldıkları eserlerin Mevlevi musikisine ait olması da bence bir Mevlevi musikisinin dünyaya Eyvallah. açılan bir kapı olduğunu gösteriyor. Bugün mesela Amerika'da biliyorsunuz Mevlevi musikisinin ne kadar ve Mevlevi düşüncesinin ne kadar yaygın Çalışılıyor ve icra ediliyor. Evet. icra edildiğini, ne kadar doğru anladıkları da önemli değil. Yani anlayacaklar, okudukça, icra ettikçe anlaşılacak, hepimiz gibi. Hı hı. Ama bir merak konusu. Bir diğer taraftan da işte bu verilerin Batılı tarafından ilk kaydedilen örnekler olması da diğer bir önemini gösteriyor. E, Size yani biraz da böyle çağdaş bir durumda bitiriyorum. Çünkü Mevlevilik çağdaşlık bence. Düşüncede, davranışta hem ahlak hem çağdaşlığı bana yansıtıyor. Mesela bu dans eden bir dervişin resmi 14. Louis zamanında Osmanlı'ya gönderilen Fransız elçisi işte Ferrol'ün İstanbul'a gelirken yanında Flaman asıllı bir ressamı da getirmesi Hı hı. büyük bir yenilik. Van Moore olarak adlandırılıyor bu ressam. Bazen Van'ı büyük
birleşik yazılıyor. Bu Osmanlı İmparatorluğu'ndaki yaşayan milletleri resmediyor. Kıyafetleri resmediyor. Toplumsal sınıfları, dini tarikatları resmediyor. Burada tabii bir Mevlevi dervişin resmedilmesi Avrupa'daki gravür sanatını da etkiliyor. Birçok gravürü yapılıyor bu resmin ve birçok örneği üretilmeye başlanıyor. Ama tabii ne zaman yaşanıyor bu? İşte 3. Ahmet dönemi İstanbul'unda tam Lale Devri'nin başlangıcında İstanbul'un Mevlevilerini bize resmetmiş olması benim için önemli bir bulgu olarak olduğunu söyleyebilirim. Evet, belki sorularınız olacaktır. Şimdi Naçizane çok zevkli. cevaplamaya Çok zevk çalışacağım. aldım. Bu dersin bana olduğunu, seminerin bana olduğunu düşünüyorum. Çünkü tam Mevlüt'e aynı icra haftasındayız. Burada da Aralık ayı da aynı şekilde şey icra ediliyor. Hocam ağzınıza dilinize sağlık. Çok zevk Teşekkürler. aldık. Bu bir başlangıç olsun. İnşallah yeni bulgularla Devam edelim. aralıklı olarak arkadaşlarımızla buluşalım. Burada soru cevap kısmına gelelim. İsterseniz şeyi alabiliriz. Paylaşımı hocam. Tamam, alıyorum. E, Ben bir şey söyleyebilir miyim? buyurun Emine hocam. Evet, Hocam. Emine Cemil hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Çok Estağfurullah. keyifli, çok tatlı anlattınız ve çok zevk alarak dinledik. Çok teşekkür ederim efendim. İnşallah yine dinlemek nasip olur. İnşallah sizlerin karşısında böyle konuşmak Estağfurullah. haddime değil, her zaman utanarak konuşuyorum ama hoşuma gidiyor aslında bunu paylaşabilmek. Yalnızlıktan kurtaran bir şey insanı. Çok teşekkür ederim paylaşmama izin verdiğiniz Teşekkür için. ediyoruz. Çok sağ olun. Emine Yelin Dinle. Terzi hocamız şeref verdiniz hocam. Kendisi Kenan Center'ın edebiyat bölümü koordinatörüdür. Evet. Ve Hazreti Mevlana ile ilgili Diyanet Vakfı'ndan çıkan çok kıymetli Hı bir hı. eseri vardır. Evet. Bütün dünyaya da tanıtacak mahiyette derli toplu Evet. yegane gördüğüm eserdir. Ben şimdi burada iki hocamı da görmüşken şu çağdaş kelimesiyle Mevlevi kelimesini hocamın bu tatlılıkla kullanışını biraz üstünde durmak istiyorum. Evet. Yani bu geleneğin normalde hani seküler bir kişi Mevlevilikle hani değil mi Hı sarıktı, hı. cübbeydi, Hı hı. Hı hı. tenureydi, çağdaştı ne alakası vardır diyebilir. Aramızda öyle bir katılımcı arkadaşımız da olabilir. Fakat Osmanlı'da Selçuklu'dan Osmanlı'ya Mevlevi çevrelerin yeniliklerle en barışık olduklarına dair bu bilgiyi burada tazelemek ve biraz konuşmak isterim. Siz ne dersiniz Emine Hocam? Ee, Eylül Hocam, bunu Hı. konuşmak, yani Mevlid hanelerde nasıl eğitim veriliyordu? Onun üzerine durmak gerekiyor. Aslında öyle bir seminer dersi iyi olur. Yani Biraz neler, yaklaşabilir misiniz hocam? sesim az mı Tamam geliyor? Ha, şimdi tamam oldu. Hı. tamam. Yani Mevlevihanelerde nasıl eğitim veriliyordu? Neler öğretiliyordu? Bunlar çok önemli, o bakış açısı. Çünkü adeta sıfırdan bir insan inşa ediyorlar. Her yönden inşa ediyorlar onu. Yani edep yönüyle, kültür yönüyle, bilim yönüyle, meslek yönüyle. E, O konu Mevlevihanelerdeki eğitim anlatılacak olursa belki şey olabilir, yeterli fikir verebilir hepimize. Evet. E, Ya Mevleviler zaten sürekli çağdaş olmuşlar. Yani günü takip etmişler. Hı Son hı. derece modern aydınlar, herkes yenilikleri açıklar. Bakımdan yani çağdaş onlara yakışıyor. Eyvallah. Çok güzel. Ya onlar aslında geleneği de öyle anlıyorlar gibi. Şimdi Tülin Evet. hocamız dediği çok güzel bir tarif oldu hocam. Beni düzeltin. Hani birbirini tamamlıyor sizlerin sözleri. Hani her zaman güzeli devam ettiriyor gelenek. Hı Ve hı. bilinmeyeni, münkeri, hoş olmayanı geride bırakarak ilerliyor. Hı hı. Dolayısıyla yol üstünde gelenek dediğimiz şey aslında yenileniyor. Yeni güzelliklerle buluşuyor Evet, gibi. Aslında gelenek çok dinamik bir kelime. İnsanlar çok onu atıl gibi düşünüyorlar. değil İşte asla. süre gelen güzellikler serisi anlamında belki. Evet. Buyurun, buyurun. Evet. Sağ olun hocam, Emine hocam. Bütün arkadaşlarıma kitabınızı tavsiye ediyorum ve ayrıca Kenan Peres'in basım evinden, yayın evinden belki Hazreti Mevlana ile ilgili bir kitapçığınız çıksa ne güzel olur diyorum. İnşallah diye. Hı. Teşekkür Tamam. ederim. Biz teşekkür ederiz. Buyurun Tülin hocam. Ben artık sözü
katılımcılardan gelecek sorulara bırakmak için sustum. Çok Estağfurullah. Ay, şeyimi estağfurullah. aşmış olabilirim haddimi. Estağfurullah hocam, çok zevk aldım. Ali Vali Hacım yine söyleyecek gibi duruyor. Kendisi de yine kültürel projelerin başındadır Kenan Center'da. Teşekkürler ablacığım. İnşallah bir şeyler yapmak nasip olur. Sesim geliyor değil mi? Çok güzel geliyor. Hocam ağzınıza sağlık. Şirin Karadeniz'den bahsettiniz galiba. İsmi yanlış duymadıysam. Doğru. Şimdi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir doktora çalışması var onun. hı hı, Mevlevi ayinlerini çözümledi. Belki bu konuda bir şeyler görmek isterseniz diye verdim bilgi. tamam bakacağım inşallah ama mesela size de sormuş olayım. İstatistiki olarak bir analize el atmış galiba ama Evet. oradan vardığı sonuç ne? Yani hani şu yüzdelerde bunlar kullanılıyor ve bunlar bu yüzden kullanılmıştır. İşte şu sebeplerle kısmını merak ediyorum. Bir de diğer sorumu da ekleyeyim. Siz tam bu mevzu üzerine şeyi belirtme ihtiyacı hissettiniz. Türk muskisi, Mevlevi muskisi ayrılamaz. Yani bu akademik camiada yapılan bir tartışma mı? Neden böyle bir şeyi çok bence aşikar bir şey. Yani Türk muskisi olan bir kolu olan Mevlevi muskisinin Türk olduğunu belirtme ihtiyacı hissettiniz. Ee, Aslında belki bilinçaltımın bana söylettiği bir şey de olabilir. Böyle sezinlemelerle ilgili olabilir. Ee, bir sınıflandırmalar yapılır biliyorsunuz. Hani batıya özenerek yaptığımız ya da batıda yapılanları kopyalayarak yaptığımız sınıflandırmalar vardır. İşte Türk tasavvuf musikisi, Türk cami musikisi ya da ladini musiki, piyasa musikisi gibi sınıflandırmalar vardır. E, Mevlevi musikisi bunun içerisinde, tasavvuf musikisinin içerisinde mi yer almalı, dini musiki içerisinde mi yer almalı? Mesela bu belki konuşulmalı ya da kendi başına bir durum mudur Mevlevi musikisi? Aslında bu benim hani kendi kendime sorduğum sorulardan birisi o yazılı belgeleri okurken biz bunu illaki böyle sınıflandırmamız mı gerekiyor? Yani dönemlere mi ayırmamız gerekiyor falan. Çünkü bu bir bütün. Bu bütünün içerisinde la dini musikinin ögelerini de kendi içine alarak bir tür yaratılıyor, bir tür ortaya çıkıyor. O zaman biz bunu nasıl birbirinden ayıracağız? Peşrevler dini musikiye mi aittir yoksa la dini musikiye mi aittir? Yoksa ikisinin ortak ürünleri midir bunlar? Bunları yeniden belki sorgulamamız lazım. Ama tabii Mevlevi düşüncesinde bunların hepsi bir araya getiriliyor. Tabii Mevlevilerin sarayla olan ilişkisi, saray musikisiyle olan ilişkileri, padişah musahiplerinin hep Mevlevilerden seçiliyor olması. Çünkü Mevlevi müzisyenlerin bir Mevlevi tarikatının bir okul olması, müziğin okulu olması nedeniyle de e, bunlar iç içe geçmiş konular. O zaman bir müsahip sarayda Mevlevi ise tabii ki Mevlevi musikisini saray yani kort, Ottoman kort müzik diye burada adlandırdığımız Osmanlı saray müziğinin Mevlevi musikisiyle iç içe geçmesi de hem politik düzlemde düşünülmesi gereken bir durum hem geleneksel olarak değerlendirmemiz gereken bir durum. Çünkü Mevleviliğin içerisinde e, dönem padişahlarıyla olan ilişkiler nedeniyle politik düzlemde de önemleri vardır Mevlevilerin. Mevlevi müzisyenlerin ve Mevlevi tarikatının böyle de bir yeri vardır Osmanlı tarihi içerisinde. Biraz da oradan da belki musikiye bakmamız lazım. Çünkü bilgi bir bütün. Yani biz müziği işte Osmanlı tarihinden ayrı olarak kendi başına düşünemiyoruz. Yani sizler de bunu çok çok iyi biliyorsunuz. Ya da günlük sosyal, kültürel yaşamdan farklı bir yerde değerlendiremeyiz. Bunların hepsini sosyo-kültürel dediğimiz çatı altında belki daha iyi bir adlandırmayla benimkinden onun altında düşünmemiz lazım. Yani bunu sadece bir tarikatın müziği değil bu. Ee, Hocam şöyle de düşünebilir miyiz? Hani Hı hı, normalde küçük parçalardan oluşuyor. 19. yüzyılda hı hı, şarkı giriyor hı ve hı. 1850'den sonra Hacı Arif Bey'in de şeyiyle, Evet. tasdikiyle Hı çok hı, büyük bir şarkı. Takımlar belki bir makamı tanıtıcı, pek hı çok hı, iç içe geçmiş unsurdan hı oluşuyor ama en uzun, en kapsamlı bir makamı ve Türk musikisinin gücünü en yetkin şekilde gösterebilen
ürün Mevlevi Ürün ayini. 40 ayin. dakikayı buluyor. Evet. Ayin. Ayin. Evet. Hı. Dolayısıyla hani bir En musikinin sanatlı en form. sanatlı Türk musikisinin en zirve Ha, noktası. Dolayısıyla herhalde bu noktada Mevlevi müziğinin belli ölçüde Türk müziğine denk düştüğü de hani zirvesine denk düştüğü de evet. düşünülebilir. Sanki Emine Hocam bir şey diyecek gibi ama. Evet Eylül Hocam, şöyle bir Buyurun. şey söyleyeceğim. Ben Tülin Hocam'ın görüşlerine katılıyorum. Hani Mevlevi muskisini kaldırırsak yani Hı. çok eksik kalır diye. Aynı durum edebiyatta da mevcut. Yani Evet. Mevlevi edebiyatın o Mevlevi şairleri kaldırırsak muazzam yeri doldurulmaz bir boşluk çıkıyor. Bir de bizim edebiyatımızda şöyle bir durum var. Bir tarafta klasik Türk edebiyatı var. Bir tarafta halk edebiyatı var. Hı. Tasavvuf edebiyat bu ikisi arasında bir köprü. İkisini birbirine bağlıyor. Muazzam bir geçirgenlik var. Sanırım musikide de klasik Türk musikisi ile dini musiki arasında duruyor. Mevlevi musikisi de Evet. ayinlerde. O ikisi arasında böyle bir geçirgen ve ikisinden de ortak aldığı yönler var. Sadece bunu belirtmek isterim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ne güzel süzülmüş, çok güzel bir açıklamaydı. Bilginin süzülerek aktarımı Çok çok değerli, kıymetli. Estağfurullah. sağ olun hocam. Kıymetli hocam, öğrencileriniz Mine Yener, Fatih Akçay hocamız yine Evet. irtibatlı oldunuz. Belki onlar da çalışmalarından bir cümle bize aktarmak isterler. Tabii ki. Mesela Mine Yenercan da şimdi Osmanlı Dönemi Araştırmaları Merkezi'nde çalışıyor, paleografi alanında. Ve Hamparsum yazısı konusunda uzman. Eyvah. Ve tezini de bu konuda yapıyor, ama Mine Yener kendisi anlatırsa, bize kısacık tezinden bahsederse, isminden falan, çok sevinirim ben de aslında. Çok güzel. Merhabalar. Merhaba. Sizleri yeniden görmek çok mutlu etti beni. Çok teşekkür ederiz öncelikle bu oturum için. Sağ olun efendim. Ben İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi, kısaltması OMAR, OMAR'da çalışıyorum. Tülin Hoca ile başladığımız bir yolculuk vardı lisans döneminde. Hamparsum yazmalarına birlikte çalışmaya başlamıştık. Tabii çok çok heyecanlı zamanlardı. Yani böyle bir şifre çözmek gibi, işte bize çok heyecan veriyordu. Ders çıkışlarında akşam 8-9'lara kadar okulda Ay kalıyorduk. ne Bunları güzel. çözmeye çalışıyorduk. Hani çok güzel anılarımız var birlikte. Maşallah. Onun dışında ben kendisi yüksek lisans tez danışmanım oldu aynı zamanda. Nadir Eserler Kütüphanesi'nde yer alan bir defter üzerine çalışmıştık o zaman. Daha sonra benim Omar'da çalışmamla birlikte orada Ethem Ruhi Üngör'ün koleksiyonu geldi oraya ve onun içerisinde yer alan Hamparsum defterleriyle tabii ilgilendim. Orada da bir defter dikkatimi çekti. Bu arada tezimi de artık bitirmeye hani az kaldı inşallah. Birkaç aya, böyle bir iki İnşallah aya hayırlı. tamamlayacağım diye bekliyorum. Orada Melek Set Efendi'nin bir defteri vardı. İlk başta onu çözümlemeye başladım ben ve kendisinin bu yazı karakteri bizim nadir eserlerde gördüğümüz, yani nadir eserlerde yer alan defterler daha erken dönem Hamparsum notalarını içeriyordu. Ben orada ilk defa daha günümüze yakın, daha icra edilebilir, daha detaylarıyla yazılmış, daha tavırlı yazılmış diyebileceğim, bütün çarpmaları konarak, triller yazılarak vesaire, yani daha da yine Hampars notası ama daha modern bir yazı vardı. Daha günümüze yakın bir yazı vardı. O yüzden çok dikkatimi çekmişti. Şu an ben de doktora çalışmamı bu defterle ilgili yapıyorum. Aslında yani bu defter özelinde. Çok güzel. Fakat yani şansım yaver gitti ve ben aslında 2017'den beri Melek Set Efendi hakkında da çok bilgiler araştırmaya çalıştım ama İsmi bir daha Türkiye'de söyler misiniz lütfen? Melek? bizim kaynaklarda, yani Türkiye'deki kaynaklarda Melek Zet olarak geçiyor. Melek Z ismini ya da bugün S ile yazıyorlar. hani hanım ismi olarak düşünürüz. Değil mi? Ne kadar Yok, enteresan. Melek evet. burada Teşekkür ederim. hatta Müslüman oluyor. Tabii Ermeni bir bey. Hı. Müslüman oluyor ve Mustafa Nuri adını alıyor. Kaynaklarda iki şekilde de notalarını bulabilirsiniz. Yani kendi bestelerini iki şekilde de karşılaşabiliyorsunuz. Çok güzel. Daha sonra bu şansımın yaver gitmesi diyeyim. Çünkü 2017'den beri ara bir şeye ulaşamıyordum. Ve bu bey hayatının bir kısmını da Kahire'de geçirdiği için Hı tabii hı. buradaki kaynaklarda çok sınırlı bilgiler vardı. Bir şekilde oradan bir müzikologla tanıştım. Kahire'de yaşayan Ermeni bir müzikologla.
Ve onun da yardımları sayesinde orada Ermeni işte Arev gazetesi var Kahire'de, hani bilinen Ermenilerin çıkarttığı. O gazeteler aracılığı vesaire derken sonunda biyografisiyle ilgili bilgilere de ulaşıp derleyip toparlayabildik. Çok güzel. Yani doktora tezimde ben de bunlarla ilgili çalıştım. Daha yakın dönem bir defter. Ama burada çok iyi notist olmasıyla tanınıyor Melekset Efendi. İşte neden çok iyi notist? Zaten defterine bakınca anlaşılıyor, yani öyle bir. İnci gibi yazmış, öyle mi? Evet. Bizim Nadir tabirimizle eserlerdeki defterler İnci de tabii gibi. ki öyle. Çok güzel. Ama biraz daha icra pratiğine daha yatkın bir yazı diyelim. İcrayı daha çok lanse edebilen bir yazı diyebiliriz. Mine Hanım, çok memnun oldum Biz hocamız çok vesilesiyle teşekkür sizinle ederim. tanıştığımızda. Biz bunları Harvard'da çalışmaya devam edeceğiz hocamla. Dolayısıyla doktoranızı alın inşallah. Sizi de bu İnşallah. taraflara visiting İnşallah. research olarak alalım. Olur mu? İnşallah. İnşallah. Tamam, çok güzel. Sağ olun. Fatih Bey de sanki sizin çevrenizde. Haliç Üniversitesi'nde beraber Evet, çalıştık. Fatih Evet, Hocam. Hı hı. evet. Buyurun hocam. Merhabalar hocam. Sesim geliyor mu bu arada? Çok Kulaklıktan güzel. konuşuyorum ama. Evet. Çok güzel. 2019 yılıydı sanırım. Tam tarihleri hatırlamıyorum. Bu aralar biraz kafam yoğun şeylerle uğraşıyor. Yüksek lisansı başlamış oldum. Hı hı. Seminer döneminde hocamla tanıştık. Fakat daha sonra devam edememe gibi bir durumla karşılaştık. Sonra hocam Amerika'ya gitti. Aradan uzun bir zaman görüşemedik. Kendisiyle bağımız kopmadı. Zaman zaman görüşüyoruz. Çok şükür. Bu arada tabii ben yüksek lisansı Haliç Üniversitesi'nde bitirmiş oldum. Mehter üzerine bir çalışma yaptım. Belediye mehterleri üzerine bir çalışma yaptım. Çok güzel. Türkiye genelindeki belediye mehterlerinin bir istatistiğini çıkarmış oldum. Ve kullanım yerleri, işte bunları o anlamda bir araştırdım. E, Ve daha sonrasında tabii ki o süreç bittikten sonra da e, yük- em, doktoraya başlayabilmek için belli birden istenen şartlar var. Bunları yerine getirmek için yoğun bir Yoldayız çaba diyorsunuz. sarf ediyorum. Yoğun bir çaba sarf ediyorum. Olur E, Allah'ın izniyle. Böyle zor konuları çalıştığınıza göre oluyor hocam, devam edince Ya Allah'ın izniyle. evet, ciddi bir uğraş gerektirdi benim için. Epey bir, yani Türkiye genelindeki bütün belediyelerin bir istatistiğini çıkarmak ve bunların hangi amaçla kullanılır. Biraz tabii ki siyasi yönleri de var işin boyutu. Hangi belediyeler, hangi partilerin mehter takımları var veya işte ne kadar süreç içerisinde kullanmışlar, ne kadar zaman içerisinde kapanmış gibi gibi böyle birçok konu vardı bu işin içerisinde. Nihayet edinmiş olduk. Bir sonraki süreçte En tabii ki sevdiğiniz... doktora. Ha, buyurun hocam. Hı hı. Buyurun siz söyleyin. Yani şöyle mehter dediniz de en böyle zevkli ve yaygın olan mehter hangisi acaba belediyelerimizde, içime düşüverdi. Ee, Yani ben şu anda Büyükşehir Belediyesi İstanbul'da oturuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de çalışıyorum fiilen. Ses sanatçısı olarak, Evet. yani Cevgani olarak çalışıyorum. Bir yandan da tabii araştırma noktasında da beni oraya çeken o oldu. Hı hı. Zor bir konuydu aslında baktığımızda. Yani baktığımızda yanlış hatırlamıyorsam 16-17 tane tez yazılmış. 93 yılından bu zamana yapılmış olan tezler var. Ve Hı hı. hepsi de tarihsel olgu olarak değerlendirmiş Mehter'i. Doğru. Fakat beni de hocamın da tabii yönlendirmeleri orada çok oldu, sağ olsun, Allah razı olsun. Onun yönlendirmeleriyle de bir noktada buraya çekmiş olduk. Yani farklı bir açıdan incelemiş olduk Mehter'i. Bu benim için güzel bir tecrübe oldu. 2005 yılında ben lisansı bitirdim. Uzun bir ara verdim eğitim sürecine. Tabii bu dönemde ses sanatçı olarak Mehter'de çalışma sürekliliğim devam etti. Fakat bir noktadan sonra artık eğitim hayatına devam ettim. Öyle bir süreç yaşandı yani. Şimdi yolun başındayız, öyle söyleyeyim yani. Estağfurullah. Ama Doktorayla kısmet icranız olursa varmış hocam. Bir kuple mehterden söyleseniz ya. olur tabii, neden Harika. olmasın. Yakaladım. Hı hı.
Gafil ne bilir neşveyi pür, şevki ve gaye. Meydanı celadetteki en var sefayı. Meydanı celadetteki en var sefayı. Merdanı gaza aşk ile tek birler alınca, titretti yine ruh-i zemin arş-ı semayı. Allah yoluna cenk edelim, şan alalım şan. Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yezdan. Allah yoluna cenk edelim, şan alalım şan. Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yezdan. Bravo Fatih Hocam. Çok Teşekkür ederim, güzel. sağ olun. Ay maşallah ne Sağ güzel. olun. Biz sizi nereden dinleriz? Böyle çok güzel okuyorsunuz maşallah. Tamam. Bir albüm de yaptım tabii, bu Mehter albümü değil. YouTube'da çeşitli platformlarda var. Dilerseniz ilahi albümü yapmıştım 2012 yılında. Oradan da dinleyebilirsiniz. Zevkle dinleyin. Sonra Teşekkürler. inşallah merkezimizde de bir konuşma isteriz sizden. İnşallah. İnşallah Mehterlerle ilgili. kısmetse. Hı hı, Ne eyvallah. İnşallah. güzel, ne güzel bir gün bu böyle. Nasıl güzel Anlatamam. hocam, Teşekkür ederim, anlatamam. sağ olun. Çok İyi çok ki varlar, iyi ki varlar. iyi ki Sağ olun hepiniz hocam. varsınız. İyi ki Sağ siz olun. varsınız. Ben iyi ki sizi tanımışım hocam. Sağ olun. Hep birlikte. Hiçbir Maşallah. tesadüf değildir hiçbir karşılaşma. Fatih. Böyle Kesinlikle. konuşurduk hatırlarsın. Hiç tesadüf değil. Evet hocam. Evet. Evet hocam. Çok Maşallah. mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Evet. Fatih Bey sizinle tanıştığımızda Mine Ben Hanım, de memnun hocamla oldum. Emine Çok Hanım, teşekkür Seher ederim. Hanım, Şevval Hanım, Ali Mızrakçım, Esin'cim, buradaki bütün arkadaşlarım. Teşekkür ediyoruz efendim. Bu Kenan Center'ın seminer serisi hem ilmi hem sohbet halkası şeklinde Evet. devam ediyor. Güzel bir şey oldu, meclis oldu. Daim olsun katılımlarınız da İnşallah. inşallah. Sizin Hayırlı güzel gönlünüzle oluyor bunlar. estağfurullah efendim, estağfurullah. Varsa bir söz söylemek isteyen alalım yoksa müsaade alalım efendim. Herkese teşekkürler. Var olun. Sağ olun, var olun efendim. Hayırlı görüşmek üzere haftaya. Allah'a ısmarladık canlar. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Emine hocam. Hoşça kalın. Emine hocam. Hoşça kalın.